Merhaba, ben Emre. Figür koleksiyonerliğine yaklaşık 15 yıl önce başladım ve her zaman gerçekçi aksiyon figürlerine ilgi duydum. Bu hobiye gönül veren benim gibi koleksiyonerler için bu kanalı açmaya karar verdim. Burada detaylı incelemelerle figürleri yakından tanıyacak, birlikte bu keyifli dünyayı keşfedeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz figür, Inart firması tarafından üretilen Lord of the Rings karakteri Grey Gandalf. Inart, son yıllarda koleksiyon dünyasında adını üst düzey kalite ve gerçekçilikle duyurmuş bir firma. Bu figür, kumaş kıyafetlerden manyetik eklemlere kadar birçok premium detay içermekte ve koleksiyonerler için gerçekten özel bir parça. Gandalf, Yüzüklerin Efendisi evrenin en güçlü ve en bilge karakterlerinden biri. Sadece bir büyücü değil, aynı zamanda umut ve cesaretin sembolü. Inart, bu figürde Gandalf'ın tüm karizmasını ve detaylarını en iyi şekilde yansıtmayı başarmış. Kısa bir tanışma ve karakter tanıtımından sonra figürümüzün incelemesine geçmek istiyorum. Kutu tasarımı olarak son zamanlarda en çok beğendiğim iş oldu diyebilirim. Çok sade, gözü yormayan bir tasarıma sahip. Dikkat çeken ilk şey ise Yüzüklerin Efendisi serisinin bir numaralı teması olan meşhur yüzüğümüz. Kutunun tam ortasında tüm ihtişamıyla parlıyor diyebilirim. Hemen içinde de Gandalf yazısını görmekteyiz. Yüzüklerin Efendisi yazısı ile altta Inart logosu yer almakta. Kutumuzun en güzel yanlarından birisi de kumaşvari bir yapıda olması. Genelde aksiyon figür kutularında görmeye alışık olmadığımız bir tarzda. Çok hoş ve tarz olmuş. Gandalf'la betimleyen gri renkte kutumuza bir karakter katmış. Yan tarafını çevirdiğimizde güzel bir gri Gandalf yazısı yer alıyor. Ama bana göre kutunun arka kısmı resmen ateş ediyor. Gandalf'ın silüeti güzel bir tasarımla karşımıza çıkmakta. Saçlarını, sakalını net bir şekilde görebiliyoruz. Kutunun sade tasarımına çok yakışan bir çalışma olmuş. Inart'ı tebrik ederim. Bununla beraber Gandalf yazısını burada da görmekteyiz. Ben genel olarak kutu tasarım ve renk skalası olarak çok etkilendim. Ama bizim için tasarımdan daha önemli olan kutumuzun içeriği. Kutumuzun içeriğine geçmeden yeni kanalımda beni desteklemeniz benim için çok önemli. Abone olup içeriklerimi beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman lafı fazla uzatmayalım ve kutu içeriğimize bir göz atalım. Aksiyon figür kutuları genelde bölümlerden oluşur. Her bölümde figüre ait parçalar yer alır. Figürümüzün kutusunu ilk açtığımızda bizi birkaç kılavuz ve güzel bir etiket karşılıyor. Bunlardan önce etiket ile başlamak istiyorum. Burada Gandalf figürünün profilden çekilmiş bir resmiyle arkasında bu figürün hangi tarihlerde üretildiği gösterilmiş. Bana göre çok güzel bir ayrıntı olmuş. Bunun dışında Inart'ın biz koleksiyonerler için hazırladığı bir mektup var. Bu mektubu açtığımızda içinden Inart'ın bizler için yazdığı bir teşekkür mektubu olduğunu görüyoruz. Bu da aynı etiket gibi güzel bir ayrıntı olmuş. Bir başka önemli parça ise kullanım kılavuzu. Arkadaşlar, hemen hemen her 1/6 figürün içinden figüre ait kullanım kılavuzu çıkıyor. Figürünüzü açmadan buna bir göz atmanızı size tavsiye ediyorum. Burada figüre ait her içeriği bulabilirsiniz. İçindeki aksesuarlar, figürünüze vereceğiniz pozlar, yapmamanız gerekenler, yani kısaca figürünüz ile ilgili her şey burada. Buna kesinlikle bir göz atın ve figür hakkında daha detaylı bilgiye sahip olun. Şimdi gelelim kutumuzun bölümlerine. Grey Gandalf figürümüz 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde body, yani vücudumuz, kafa modelimiz, eller ve bir aksesuar yer almakta. İkinci bölümde gene birçok aksesuar yer alıyor. Ben biraz sonra detaylıca bu aksesuarları sizin için inceleyeceğim. En son bölümde ise base, yani standımız ve gene aksesuarlarımızı görüyoruz. Ben ilk önce kafa modelimizin incelemesinden başlamak istiyorum. Çünkü bu figürü ilk gördüğümde cidden solum kesilmişti. Ian McKellen, yani Gandalf'ı oynayan aktörün birebir aynı modelini karşımızda görmekteyiz. Cidden inanılmaz bir işçilik. Haydi Grey Gandalf'ın muhteşem kafa modelini yakından inceleyelim. Geçemezsin. Ben gizli alevin hizmetkarıyım. Anor'un alevini kullanırım. Geçemezsin. Karanlık ateşin burada geçmez udunun alevi. Gölgeye geri dön. Geçemezsin. Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz kafa tasarımı o kadar gerçekçi ki elimde ilk tuttuğumda aklıma Gandalf'ın Balrog ile Khazad-dûm'daki meşhur kapışması geldi. İfade, boyama, yüzdeki cilt dokusu kusursuz. Bu gerçekçiliğe bir de gerçek bir saç eklenince ortaya bu muhteşem eser çıkıyor. Evet, ben eser diyorum çünkü ben 1/6 figürleri santesi olarak görüyorum. Bu arada saç için küçük bir tavsiyede bulunmak isterim.
Saça hafif biraz su püskürtürseniz daha iyi şekil verebilirsiniz. Gri Gandalf kafa tasarımı sanki filmden çıkmış gibi odamıza konuk oluyor. Ama bir de bu kafayı figürümüzün vücuduna görüp aksesuarlarla beraber görmemiz lazım. Body'miz yani vücudumuzla başlayıp aksesuarlarımızı incelemeye geçelim. Gandalf'ın ikonik gri cübbesi, gerçek kumaş malzemeden üretilmiş, hafif bir eskitme efekti ve üzerinde yırtıklar görüyoruz. Kumaşın dökümü figüre çok doğal bir görünüm kazandırmış. Figürümüzde bir adet deri görünümlü kemer ve bir de üzerinde detaylı tokalar bulunan kılıç kuşağımız var. Bu kuşağı kılıfıyla beraber Glamring kılıcını takabiliyoruz. Cübbemizin altında gri renkte bir pantolonumuz var ve Gandalf'ın çizmeleri sert plastik ama üzerlerine gerçekçi bir deri dokudan üretilmiş. Elimizde ilk tuttuğumuzda bayağı hafif olduğunu anlıyoruz. Inert Gandalf oldukça esnek bir eklem yapısına sahip. Body bana pozlama yaparken oldukça kolaylık sağladı. Eklemlerin hareketliliği esnek ve rahat. Gene de eklemleri hareket ettirirken çok sert bir şekilde eğip bükmemek gerek. Figürümüzün eklemleri de base'imiz gibi mıknatıslı, kafamızı, elleri ve kolları rahat takıp çıkarmamızı sağlıyor. Önce base'imizden yani sandığımızdan başlayalım. Bir kayadan ayrılmış bir parça gibi duruyor ve hemen önünde Gandalf yazısını görüyoruz. Standımız manyetik, bu sayede figürümüz başka bir ekipmana ihtiyaç durmadan üstünde durabilmekte. Boyama oldukça iyi yapılmış, üstünde eskimsi kahverengi lekeler var. Oldukça güzel düşünülmüş ve gerçek bir kaya parçası gibi durmakta. İkinci olarak Gandalf'ımızın meşhur pelerinine gelelim. Filmdeki gibi uzun ve hafif dökümlü bir tasarıma sahip. Açık kahverengi tonları karakterin yaşanmışlık hissini ve mistik havasını yansıtıyor. Kumaş dokusu gerçek bir yünlü pelerin hissi verici şekilde tasarlanmış. İnce ancak oldukça doğal bir duruşu var. Figürün hareketlerine uyum sağlayarak farklı pozlarda akıcı bir görünüm vermekte. Sıra Moria'daki terk edilmiş cüce kalonisinin son anlarını anlatan kadim bir kitapta. Kapakları eski ve yıpranmış, üzerindeki çatlaklar ve yanık izleri zamanın ve savaşın etkisini yansıtıyor. İç sayfalar cücelerin yazılarıyla dolu ve bazı kısımlar yırtılmış veya mürekkep lekeyle silinmiş bir görünüyor. Kitaptaki yazıların hepsi farklı birebir yapılmış. Muhteşem bir detay. Gandalf'ın büyüleyici havai fişeklerinden biri eğlenceli bir mantar şekline sahip. Turuncu rengiyle oldukça sevimli. Gandalf'ın havai fişekleri Hobbitleri etkilemek için özellikle şairdeki kutlamalarda ön plana çıkıyordu. Diğer havai fişek ise klasik bir roket tasarımında ve yan yana 5 adet olarak tasarlanmış. Bunun diğer fişekten farkı sopasının da çıkıyor olması. Bu da oldukça güzel tasarıma sahip ve filmdeki anları canlandırmak için pozlarımızda kullanabileceğiniz bir aksesuar. Gandalf'ın efsanevi gri şapkası. Figürün karakterini tanımlayan en önemli detaylardan biri. Gandalf'ın o bilge ve yorgun duruşunu tamamlayan bu şapka, figürün gerçekliğini bir üst seviyeye taşıyor. Şapka tamamen kumaş malzemeden üretilmiş ve bu sayede hem doğal bir görünüme hem de figüre oturttuğunuzda gerçekçi bir duruş sergilemekte. Renk tonuna baktığımızda filmde gördüğümüz o hafif solmuş gri tonun çok iyi yakaladıklarını söyleyebilirim. En güzel tarafı ise iç kısmındaki tel sayesinde şapkaya istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Yani daha dik veya daha eğik bir şekilde ayarlamak tamamen sizin tercihinize kalmış. Figürle birlikte gelen bu küçük omuz çantası Gandalf'ın yolculukları boyunca yanında taşıdığı eşyaları sakladığı bir aksesuar olarak düşünülmüş. Inart burada yine detaylara çok önem vermiş ve omuz çantasını oldukça gerçekçi bir şekilde tasarlamış. Renk olarak hafif eskitilmiş bir tona sahip. Bu da ona zamanla yıpranmış, kullanılmış bir hava katıyor. Omuza asılmasını sağlayan kayış ise ince esnek bir malzemeden yapılmış. Gandalf'ın meşhur piposu da figürle birlikte gelen güzel detaylardan biri. Tasarım olarak pipo, Gandalf'ın uzun saplı piposuna bağlı kalınarak yapılmış. Sap kısmı ince ve kavisi bir formda. Bu da figürün elinde çok zarif bir şekilde durmasını sağlıyor. Özellikle poz zamanınızda müthiş kareler yakalayabilirsiniz. Moria asası. Ahşap dokusu gerçekçi bir şekilde işlenmiş. Yüzeyindeki doğal çatlaklar ve damar detayları sayesinde tam anlamıyla eski bir ağaç dalı gibi görünüyor. Eski ve yıpranmış havası Gandalf'ın yolculuk boyunca yanında taşıdığı bir eşya olduğunu hissettiriyor. Bu asanın en büyük farkı ucunu aydınlatabilmemiz. Bu da onu bambaşka bir özellik kılıyor. Figürle 2 tane yanan minik ışık geliyor. Bu minik ışığımızı asanın ucuna yerleştiriyoruz. Bunun ucuna da kristal parçamızı ekleyip aydınlatma efekti yaratıyoruz. Muhteşem bir ayrıntı olmuş. Gelelim diğer asamıza.
Asaya detaylı baktığımızda gerçekçi ahşap dokusu, üzerindeki çatlaklar ve damar detayları sanki uzun yıllardır Gandalf'ın elinde eskimiş bir eşya hissi veriyor. İki asa da bir figür aksesuarında gördüğüm en gerçekçi ahşap dokularına sahip. Ancak bu asanın en ilginç özelliği içerisinde gizli bir bölme olması. Gandalf yolculukları sırasında piposunu güvenle taşımak için bu asayı kullanıyordu. Inard figüründe de bu detay atlanmamış. Pipoyu asanın içine yerleştirebiliyorsunuz. Pipo bölmeye tam olarak oturuyor ve dışarıdan bakıldığında fark edilmesi neredeyse imkansız. Gandalf'ın kılıcı Glamdring. Figürle gelen en önemli aksesuarlardan bir tanesi. Kabzası gümüş, renkli olan kılıcımız gerçek metalden yapıldığı için oldukça ağır ve keskin. Kılıcımızın kını ise plastik metallerden yapılmış. Benim en çok beğendiğim aksesuar oldu diyebilirim. Figürünüzü pozlarken Glamdring'i elinde tutarak savaşçı bir duruş verebilir veya kılıcı kınına yerleştirerek daha sakin bir sahne oluşturabilirsiniz. Figürle birlikte gelen en küçük ama belki de en anlamlı aksesuarlardan birisi de güve. Bu güve, Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği filminde Gandalf'ın Isengard'daki Orthanc Kulesi'nde tutsakken kartallar ile iletişime geçmesini sağlayan büyülü bir haberciydi. Inard figüründe de bu sahneye yapılan gönderme gerçekten etkileyici. Figürle birlikte gelen bir diğer dikkat çekici aksesuar ise zarf. Bu zarf Gandalf'ın Frodo'ya yüzükle ilgili yazdığı ve şairdeki çıkın çıkmazında bıraktığı önemli bir mesajı temsil ediyor. Bu küçük aksesuar gerçekçi bir kağıt dokusuna ve hafif eskitilmiş bir görünüme sahip. Figürle birlikte gelen 8 farklı el var. Bu ellerden 2 tanesi figürümüzün üzerinde, 5 tanesi de aksesuar olarak gelmekte. Gandalf'ı en ikonik sahnelerinde pozlamanız için geniş bir seçenek sunmakta. Her el karakterin doğal duruşuna ve filmdeki sahnelerde yaptığı hareketlere uygun şekilde detaylandırılmış. Ellerin üzerindeki yaşlanma izleri, damarlar ve tırnak detayları oldukça gerçekçi ve boyama kalitesiyle doğal bir görünüm sağlanmış. Figürle gelen bu eller Gandalf'ı pozlamanızda size çok yardımcı olacak. İster kılıcını tutturun, ister kitabınızı okutun, ister yüzüğü tutturun, ister güve tutturun. Bu tamamen sizin zevkinize kalacak. Benim favorim ise kılıcı elinde olan bir Gandalf oldu. Gandalf figürümüzün en dikkat çeken aksesuarlarından birisi de meşhur yüzüğümüz. Yüzüklerin Efendisi serisinin merkezindeki bu altın sarısı yüzük, Gandalf'ın yüzük kardeşliğine olan bağlılığını ve Orta Dünya'nın kaderini şekillendiren bir objeyi temsil etmekte. Kanalımın ilk videosunda Inard Gandalf figürünü sizler için detaylıca incelemeye çalıştım. Bu figürü almak isteyenler yurt içi internet sitelerinden araştırma yapabilirler. Gümrük sorunları nedeniyle şu anda yurt dışından almak neredeyse imkansız. Ürün kısa bir sürede tükendi ve bulmak için araştırma yapmak şart. Fiyatı da ilk çıkış fiyatına göre daha pahalı. Arkadaşlar, koleksiyon dünyasına dair daha fazla içerik için beni takipte kalın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.